1948 senesinde 18 Şubat'ta Haseki Hastanesi'nde dünyaya gelmişim. O zamanki oturduğumuz ev can kurtaranda Akbıyık'mış. Annemin anlattıklarına göre şey yapıyorum. Ondan sonrasını yani nereye taşınmışlar, nereye gitmişler pek bilemiyorum. Sonra hatırladığım kadarıyla Ebesuud Caddesi'nde, Sultanahmet'te Ebesuud Caddesi'nde bir evde itibaren kendimi hatırlamaya başladım. Demek ki o zaman kardeşim dünyaya geldiği zaman 3-3,5 yaşlarında falanım. O zamandan sonra hatırlıyorum. Ebesuud Caddesi'nden sonra Nişancı'ya taşınmışız. Kiracılık davası olduğu için Nişancı'ya taşınmışız. Nişancı'da ilkokula başladım. Nişancı'da ilkokula başladım. İlkokul 1. sınıfı Alemdar İlkokulu'na gittim. Gülhane Parkı'nın orada. 1. sınıfı orada okuduktan sonra 2. sınıfta Yedikule İlkokulu'na başladım. İlkokulu orada bitirdim, 5. sınıfı. Yedikule'de ortaokulu olmadığı için o zaman Zeytinburnu'nda İhsan Mermerci, sonradan oldu İhsan Mermerci, Nuri Paşa İlkokulu'nda 1 ve 2'yi okuduk. Amerikan barakalarında okuduk. O zaman taş bina vardı ama biz Amerikan barakalarında okuduk. Orta sonda da İhsan Mermerci Ortaokulu kuruldu. İlk defa oranın mezunu, orta sonda oranın ilk mezunuyuz biz. Senesini pek hatırlayamıyorum o zamanlara göre. Oradan sonra da orada da lise olmadığı için bizi Bakırköy Lisesi'ne gönderdiler. Bakırköy Lisesi'ne gittik. Bakırköy Lisesi'nden sonra da askere gittim. O zaman bir Almanya sevdası vardı. Almanya'ya gitme hikayesi vardı. Üniversiteye gitmedik. Askere gittik. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda askerliğimi yaptım. Döndüğüm zaman rahmetli babam Bakırköy'de o zaman bir daire almıştı. Orada başladık. Yani oraya döndüm. 72'den 77'ye kadar orada oturdum. Evlendiğim zaman Suadiye'de bir daire almıştım çalışırken. İş hayatım da var tabii. 73'te iş hayatım başladı. 77'de evlendim. Oraya taşındık. 46 sene orada oturdum. 46 sene orada oturdum. Şimdi kentsel dönüşüme girdiği için orasını Büyükada'ya taşındık. Hanım benim doğma büyüme Büyükadalı olduğu için orasını tercih ettik sakinliği bakımından da. Şimdi orada yaz kış şu anda 2 senedir, 1,5 sene diyelim ona, 1,5 senedir adada oturuyorum. Anne tarafım Selanikli. Anne tarafım Selanikli, baba tarafım Malatyalı, Malatya Petürge'den. Babam 16 yaşında, 14 veya 16 yaşında, onu pek bilemiyorum, çıkaramıyorum. Malatya Petürge'den gelmiş. Annemler de mübadelede, işte kaç senesinde, 38 galiba, 38 senesinde İstanbul'a gelmişler. Dedem fotoğrafçıydı. Anneannem rahmetli, hepsi rahmetli bunlar tabii. O da ev hanımı mı diyeyim, ev hanımı yani şey olarak değil. Can kurtaranda Akbıyık'a gelmişler, orada oturuyorlarmış. Babamla orada tanışmışlar, babam da alt katta oturuyormuş herhalde. Ondan sonra orada tanışmışlar, orada evlenmişler. 4 kardeşiz, ablam vefat etti. 2 tane erkek kardeşim var şu anda, sağ olan 2 tane erkek kardeşim var. Bir kızım var. Şu anda Halide Edip Adıvar'ın olduğu Sultanahmet'te, olduğu yerde, tam yerde, o Yerebatan Sarayı'nın üstündeydi. Orayı sonra yıktılar. Baraka şeydi, yani tahmin ediyorum 50 senelerinde, ben hatırladığıma göre demek ki 51 senelerinde falandı. Sonra Harbiye'de Ordu Evi'nin karşısında fotoğraf dükkanı açtılar dayımla beraber. Dayımla dedem beraber fotoğrafçıydılar o zaman Harbiye'de. Dedem vefat ettikten sonra dayım devam etti. Belli bir süre sonra da bıraktı. Ama makinaları falan filan şeydi yani böyle bir fotoğrafçılıkla şeysi vardı. Anneme Almanya'ya gidene kadar normal
konfeksiyonda çalışırdı. Babam da halde çalışırdı Türkiye'deyken. Halde çalışırdı. Bu şimdiki Yemiş İskelesi dediğimiz Eminönü'nde. Oradaydı, çalışırdı. Sonra oradan bir araba aldı. 56 model bir Chevrolet almıştı. Şoförlük yaptı. 61-62 senesinde de Almanya'ya işçi olarak yazıldı ve 62'de de Almanya'ya gitti. 2 sene sonra da annem de gitti. Biz işte 3 kardeş beraber kaldık. Ablam rahmetli ve 2 erkek kardeşimle beraber burada kaldık. Olay bu. 62'de olduğuna göre 14 yaşındaydım demek. Ben 14 yaşındaydım, ablam 16. Abim askerdi. Kardeşim de benden 3 yaş küçük olduğuna göre 11 yaşında falan. Cenazeleri geldi. Cenemi vefat, orada yani senelerce orada çalıştılar. Babam 86'da vefat etti. Annem de 2008'de vefat etti. Yani orada vefat ettiler. Cenazelerini ben aldım, geldim oradan. Ben gittim bir ara işte okulu şeyden sonra askere gittim. Geleyim dedim. Gittim. 15 gün baktım. Hiç bana uygun gelmedi. Yani verdikleri işler bilmem neler o zamanki tabii en ağır işlere veriyorlardı. İnşaat işçiliğini falan veriyorlardı. Dedim ben yapamam dedim. Ondan sonra babamla biraz münakaşasını yaptık ama en sonunda yine Türkiye'ye döndüm. İyi ki de dönmüşüm diyorum. İyi ki de dönmüşüm. Burada kendi işimi, yani kendi işimden önce bir şirkette çalıştım. Sonra bir kendimi işimi kurdum. 10 sene kadar yaptıktan sonra tekrar yine şirketlerdeki iş hayatı. Yani benim işim pazarlama. Kimyevi maddeyle başladık. Otomotiv sektörüyle de bittik. İş hayatımız bitti. 2010'dan itibaren de emekliyiz. Şimdi oyun dediğimiz zaman bizim oyuncaklarımız yoktu. O zaman öyle bir oyuncak yoktu. Ya çember çevirirdik, ya topaç çevirirdik. Ya hatta eskiden konserve kutuları vardı. Konserve kutusunu devirirdik. Kukanı dik diye bir oyun vardı. Sonra 9 taş dizerdik. Topla yıkardık. Onu dikene kadar vurulup vurulmama hikayesi vardı. Yakan top oynardık. Yani ortada gidip gelme gibi karşılıklı. Onları oynardık hatırladığım kadarıyla. Ama benim hayatım genellikle top oynamakla geçerdi. Senelerce top oynadım yani. Sonradan da profesyonelce top oynadım. Her evin bahçesinde meyve ağaçları vardı. Bizim evin bahçesinde de incir ağaçları vardı. Bir yeşil incir vardı, reçel yaparlardı. Hatta o yeşil incirleri satardık, toplardık. İncir yapan komşularımız vardı, onlara verdik. Onlar da bize harçlık verirlerdi. Öbürsünde kırmızı incir. Böyle bütün yaz onun tepesindeydik. Bütün şeyimiz. Evin bahçesi çok büyüktü. Evin bahçesi yani eski bir konak. Öyle düşünün oturduğumuz yere. Yan tarafında, arka tarafında top oynardık. Devamlı top oynardık. Yani işimiz gücümüz toptu. Başka bir şeyimiz yoktu. Yani öyle şeylerle uğraşmazdık. Yani hayatım sporla geçti. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlarım da hepimiz şey yapardık. Hemen paramıza para toparlardık. Top alırdık devamlı şekilde. En büyük eğlencemiz top oynamak. Şöyle söyleyeyim, 3 katlıydı. 3 katlıydı. Esasında orası en üst katı Havra'ydı. Müsevi vatandaşlarımızın ibadet yeriydi. En üst kat. Onun orta katta bir aile vardı. Alt katta da biz oturduk. Giriş katında da biz oturduk. Ve bütün bahçeye. Evde çeşme yoktu. Sadece bir tulumba vardı. Bahçede tulumba vardı. Tulumbadan içme için değil de tulumbaya kullanırdık. Yüzümüzü yıkamaya, elimizi yıkamaya falan. Sakalarla su gelirdi. Rahmetli Abdullah vardı. Atla beraber 4 teneke su taşırdı. Para karşılığında taşırdı. İçme suyunu da öyle hallederdik yani Yedikule'de. İşte dediğim gibi 13-14 yaşına kadar 62'de oradan ayrıldık.
62'de ayrıldık. Taşkasap, şimdiki Fındıkzade diyorlar. Taşkasap'a geçtik. Orada 2 sene kadar oturduk. Ev yıkılacaktı. Ondan sonra oradan Samatya'ya geldik. Samatya'ya taşındık. Samatya İlkokulu'nun sokağındaydı. Karşımızda da Ermeni Kız Okulu vardı. Orada oturduk. 71'e kadar hem liseye oradan gittim, Bakırköy Lisesi'ne. Askerliğimi de orada gittim. 71 senesinde Mart ayında askere gittim. Oradan gittim. Geldikten sonra da rahmetli babam Bakırköy'de bir daire almıştı. Oraya taşındım. Şu günün aynısı. Hiç değişiklik bir şey yok. Hiç değişiklik yok. Yani oturduğumuz sokakta değişik bir tane arsa vardı. Ona da şimdi ev yapıldı. Başka da bir şey. Yani binalar da aynı. Evler de aynı. Geçen gün gördüm, size geldiğimiz gün. Bir tanesi yıkılmış. Yıkmışlar orayı. Orası boş. Onun haricinde değişik hiçbir şey yok. İnsanların hiçbirini tanımıyorum. Zaten tanımam da mümkün değil. O bakımdan çünkü hep gayrimüslim vardı. Yanımızda, Havranın yanında bir bina vardı. Hepsi orada Müseviler otururdu. Sokağın içinde Ermeni vatandaşlarla Rum vatandaşlarımız vardı. Onlar vardı. Yedikule'nin yarısı gayrimüslimdi, öyle söyleyeyim size. Ve çok da mutluyduk. Hatırlarım tabii, hepsini de dün gibi hatırlarım. Yedikule İlkokulu'nda, Yedikule İlkokulu 2, öğretmenim rahmetli Mukadder Hoca Hanım, öğretmenim, benden 2 bina önünde otururdu. Ondan sonra hatta onun evine gider gelirdim falan, rahmetli. Benimle çok iyiydi, severdi de. Benim ilk ismim Hasan'dı. Babamın, dedemin, anne tarafımın dedemin ismi Hasan'dı. Annem oradan bana Hasan Yılmaz, yani kaydım Hasan Yılmaz Erşahin diye geçer. Onun da rahmetli kocasının ismi Hasan'dı. Hasan'mış, öyle diyeyim. Oradan beni çok severdi. İsminden dolayı ölmüş olan kocasına şey yapardı. Onu sever, yani şey yapardı. Arkadaşlarımı şu anda gene görüyorum. Yedikule Spor Kulübü'ne gittiğim zaman arkadaşlarım hala gene var orada. Görüyorum, konuşuyoruz, ediyoruz ama çoğu tabii ayrılmış oluyor yani. Vallahi hepsi birbirinden iyiydi. Hepsi birbirinden, yani şu kötüydü, şu iyiydi diye bir ayrım yok. Hiçbir fark yok. Yani yazın bilhassa bahçelerde oturulurdu, çay içilirdi. Kapı sohbetleri çok olurdu. Ondan sonra hakikaten çok çok iyiydi. Yani hiçbir şey var, yani gayrimüslim diye bir ayrım yoktu, şey yoktu. Zaten onlar gittikten sonra İstanbul bitti. Öyle diyeyim size. Yani çok iyiydi. Agop abi benim büyüğüm. Toprağı bol olsun. Öyle diyeyim. Toprağı bol olsun. Çok iyi bir insandı. Yani bütün Yedikulelilere hepsine faydası vardı. Yani benim hanımımı bile tedavi etmişti. Öyle söyleyeyim size. Osman Bey'de şeyi vardı, muayenehanesi vardı. Ne zaman gitsek her zaman hal hatır sorar, şey yapar falan. Öyle iyi bir insan. Yani fazla bizim büyüğümüzdü çünkü. Onun için fazla şey yapamıyorum yani. Hatırlıyorum. Hepsinin isimlerini de tabii hatırlıyorum. Yani ne bileyim ben, yan tarafımızda Elia diye Müsevi çocuğu vardı. Benim yaşıtımdı. Beraber oynardık. Kardeşim Momo vardı. Biraz ilerimizde oturduğumuzda Koço vardı. Top oynardık. Aklıma gelen Türk arkadaşlarım vardı. Ömer vardı. Ondan sonra Turgut vardı, Sedat vardı. Hepsini hatırlıyorum yani. Ama bunların çoğu tabii rahmetli oldu şu anda. Çok 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 iyiydi. Hiçbir sıkıntımız yoktu yani. Yani gürültümüz diye, kavga diye bir şeyimiz yoktu. Yani hiçbir zaman şey olmadı. Bizde mahallemizde düğün, yani genel olarak hali vakti bir bölgeydi. O zaman Kazlıçeşme deri fabrikalarının sahipleri, çalışanları falan hepsi Yedikule'de otururdu. Hali vakti yerindeydi. Cer atölyeleri vardı Yedikule'de, istasyonun arkasında. Onlar otururdu. Onların hepsinin hali vakti yerindeydi. Yani öyle sokak düğünü falan olmazdı bizde.
Hepsi genel olarak salonlarda olurdu. Öyle davet eder. Çok fakir olanları da senede bir kere Yedikule Tunca Sineması'nın bahçesinde sünnet yaparlardı. Artık kaç tane çocuk toparlanırsa onları sünnetini yaparlardı. Sanatçılar gelirdi. Onlarla eğlenilirdi. Öyle biterdi. Yani sokak düğünleri bilmem neler olmazdı. Bayramları hatırladığım kadarıyla babam bizi camiye götürdü. Sabah namazına götürdü. İşte bayram namazına götürdü öyle diyeyim. Ona götürürdü. Sokakta geldikten sonra işte normal öğlenleri bayram yemeği yenir biliyorsunuz normalde. Sokakta şeyler var, dönme dolaplar gelirdi. At arabaları var. At arabalarını bayram arabası yaparlardı. Onlar vardı. Salıncaklar vardı. Onlar gelirdi. Yani öyle sabit bir yerde bayram yeri yoktu. Yoktu. Öyle gezerlerdi. Genel olarak arkadaşlarla yani yapabildiğimiz kadar ama tahmin ediyorum gene top oynardık. Bizim işimiz oydu çünkü. Bayramlaşma dediğin yani onu pek hatırlayamıyorum ama yani normal gün gibi giderdi. Yani tabii annemizin babamızın elini öper harçlık alırdık tabii. Önemli olan oydu. Para alırdık. Komşuları, Müslüman komşularımıza giderdik. El öperdik. Onlar da böyle mendile parayı bağlarlardı. Mendile bağlayıp para verirlerdi. Kimisi şeker verirdi, lokum verirdi. Onları şey yapardık. Para toparladığımız zaman da akşamleyin en çok kim toparlamış diye bakardık, toparlardık yani. Öyle bir eğlencemiz olurdu. Onu da bayram yerinde yerdik. Yani gelen ara şeylere falan verirdik yani. Böyleydi. Vallahi yani evin temizliği biliyorsunuz bayramlarda hanımların en büyük olayı evin temizliğiydi. Bayram akşamı bizi yıkardı ondan sonra. Temizliği yapardı. Babam bayram alışverişi yapardı. Bilhassa Hacı Bekir'den şeker alırdı, lokum alırdı, çikolata alırdı. Çünkü hem de kutu kutu alırdı. Gideceğimiz yerlere rahmetli anneannemle dedeme giderdik bayram sabahı. Rahmetli de baklava yapardı. Baklava yapardı. Babam otururdu onun başına. Onu hala yani onun için 2 tepsi yapardı böyle. Çok severdi rahmetli. Ona giderdik bayramın ilk günü. Anneannemle dedeme giderdik. Ondan sonra ona giderdik. Fazla bir şeyimiz olmaz yani. Çok nadir. Çünkü üstümüzde havra olduğu zaman Müsevilerin bayramını hemen hemen hatırlarım yani şey yapardık. Onların mesela hamursuz bayramları vardır. Hamursuz verirlerdi, getirirlerdi paketler halinde. Beklerdik de, severdik de, güzel de gelirdi. Hamursuzlarını şey yerdik. Hatta şimdi bile Müsevi komşularımızla konuşurken bile ya sizin hamursuzluğunuz vardı ne oldu falan diye sorarım yani. Onu da sorarım yani. Ama hepsi bayramımızı kutlardı. Yani hepsi bayramınızı kutlasın. Şu gün bile hala gelirler, sorarlar yani. Hatırlarım. Ramazan'da en büyük eğlencemiz zaten sahura kalkmaktı. Bilhassa yaz zamanı. Yaz zamanı güzel olurdu, üşümezdik. Çünkü kışın olduğu zaman babam sobayı yakardı gelmeden önce. O yatmazdı. Gelir bizi kaldırır, sofraya yerdi. Ondan sonra yatardı. Çok kısa bir süre sonra da işe giderdi zaten de. O hazırlardı, sofrayı hazırlardı, bizi kaldırırlardı. Ona giderdik. Bir ara akşamleyin teraviye hangi camiye gidelim yani cami gezerdik öyle söyleyeyim size. Gelmek de kolaydı. Bir sürü cami vardı. Vardı. Koca Musa Paşa'ya giderdik. Yediköy'deki camilere giderdik. Bazen Beyaz Aksaray'a giderdik. Yani öyle camileri gezerdik mümkün olduğu kadar. Kadir Gecesi de camilere giderdik. O bilhassa Sultanahmet tarafına giderdik o zamanlar. O büyük camilere, Süleymaniye'ye falan. Yani gidebildiğimiz kadar en büyük eğlencemiz oydu. Tabii bir de dediğim gibi sahur güzel olurdu. Çünkü sahurdan sonra oturur ders çalışırdık okula gitmeden önce. Sonra yatmazdık yani. Kışın olduğu için yatmazdık. Ders çalışırdık, okula giderdik, uyumazdık yani. Böyle. Şimdi Rumların evlenmeleri
İmrahor'da bir kilise var, biliyor musunuz onu? İsmini şu anda bilmiyorum, ben çıkaramıyorum. Bütün evlenmeler orada olurdu Rumların. Rum kilisesiydi. Zaten şu anda Yedikule Samatya arasında 8 tane kilise var. 8 tane kilise var. Süryani kilisesi var, Ermeni var, Katolik var, yani var. Orada Rumların, Ortodoks olanlar herhalde tahmin ediyorum, onlar orada evlenirlerdi. Orada bayağı şatafatlı bir düğünleri olurdu onların. Yani onu hatırlıyorum orada. Aktif olarak şu anda bile kullanıyor. Ben bundan belki bir sene içinde 2 kere gördüm orada. Hala şeye var yani, düğün gördüm. Hatta onun karşısında kebapçı vardı. Kebap yerken gördüm. Baktım burada gene düğün oluyor diye de arkadaşlarla da muhabbet ettik yani. Valla gezmek için olduğu için Yedikule'den fazla gitmez. Çünkü sahil yolu çok güzeldi bizim gençlik yıllarımızda. Sahil yoluna giderdik. Şimdi bazı şeyleri tabii es geçiyoruz. Sahil yoluna giderdik. Orada tur atardık. Çay bahçeleri vardı ondan sonra. Hemen hemen gece 12'ye kadar yürüyüş yapardık. Yani başka şey yok. Birbirimize laf atardık. Şey vardık, muhabbet ederdik falan. Çay bahçeleri vardı çok güzel. Narlıkapı gazinosu vardı. Çay bahçesi falan. Onlar vardı. Bizim tabii kendi eğlencemiz olarak genel olarak top oynayan arkadaşlarımızlaydık. Demirspor Kulübü vardı. Ticaret atölyelerinin arkasında sahil yolunda olan. Oraya çıkardık. Yani eğlenceliydi. Vakit öyle güzel geçerdi ki hiç anlamazdık. Sıkılmazdık da yani. Hani televizyon yok. Öyle bir radyo var. Radyoda yazın fazla insan takılmaz. Bahçe sinemalarına çok giderdik. Çok bahçe sineması vardı. Bahçe sinemalarına giderdik. Her akşam bir sinemaya giderdik mesela. Öyle bir eğlencemiz vardı. Pazartesi günleri aboneydik. Yedikule Sineması, Tunca Sineması vardı. Tunca Sineması'na vardı. Salı günü Sayan oraya giderdik. Koca Mustafa Paşa Sineması'na giderdik. Yazın ama bunlar hep. Akasya Sineması vardı, Cerrahpaşa'ya doğru giden. Şu anda 2 tane daha vardı ama şu anda isimlerini hatırlayamıyorum bahçe sinemalarını yani. Onların fazla bir şey yoktu bende. Samatya'da kışlık sinema vardı, Şen Sineması vardı. O kışlıktı. O bir kilisenin ön tarafındaydı. Şu anda da kapalı o zaten. Bir gazino dediğimiz işte bizim Narlıkapı gazinosu vardı. Çay bahçesi vardı. Üstü meyhaneydi. Demirspor'un çay bahçesi vardı. Oraya giderdik. Samatya'da bir sürü şey vardı. Hatta çok küçükken yani şöyle söyleyeyim, ilkokul 2'ye 3'e giderken denize sahil yolu yoktu. Sahil yolu yoktu. Kazıkların üzerinde gazinolar vardı. Onları hayal meyal hatırlıyorum. Gazinolar vardı. Oralara inerlerdi. Yani şey olarak o. Bahçe sinemasında sünnet düğünlerinde rahmetli Hamiyet Yüceses gelirdi. Muzaffer Akgün gelirdi. Nezahat Bayram vardı hatırladığım. Ahmet Sezgin vardı. Ondan sonra başka şu anda Sevim Tuna vardı galiba. Onlar vardı. Onları şey yapardık, dinlerdik. Yani daha çok bir sürü vardı da şu anda fazla aklımda kalmıyor. Yedikule'ye ilk geldiğimiz zaman Süryani Kilisesi, Narlıkapı Gazinosu'nun yanında Süryani Kilisesi vardır. Onun yanında bir denize girme yeri vardı. Yani denize giriliyordu. Oradan giriyorduk. Sonra sahil yolu yapıldıktan sonra sahilin her tarafından denize giriyorduk. Tertemizdi de deniz. Hemen hemen her sabah orası doluydu. Bile lüks olarak gittiğimiz zaman bir Florya'ya giderdik. O lükstü. Güneş plajı, Haylak plajı, ondan sonra belediye plajı falan vardı. Onlar bize lüks gelirdi ama sahilden girerdik de genel olarak. 70 askerden geldikten sonra 73 yılında Limites kimyevi madde yapan fabrikası Cevizli'de olan bir fabrikanın ithalat servisi, daha doğrusu pazarlama servisinde başladım. Sonra beni ithalat servisine aldılar ve bankalar ve gümrük işlerini yapmaya başladım. O 10 sene kadar devam etti. Sonra 82'de galiba, 82 falan Osman Bey'de kendi adıma bir mağaza açtım rahmetli ablamla beraber. Çocuk giyimi üzerine.
10 sene kadar onu yaptıktan sonra bıraktım. Tekrar iş hayatına, yani şirketlerde çalışmaya başladım. 92 galiba, 92 senesinde bilgisayar firmasına girdim. Türkiye'de hemen hemen ilk bilgisayar firmalarının, yani bilgisayarcılardan biri oldum. Ondan sonra 97'ye kadar çalıştım. Emekli oldum. Emekliliğimi kazandım. Emekli oldum fakat devam ettim. Gene devam ettim. 98'de 99'a kadar devam ettim. Sonra ayrıldım oradan. Otomotiv firmasını, Şahin Motor Fabrikası'ndan ambar şefi olarak tekrar işe başladım. 2007 veya 2008 hatırladığım kadarıyla da oradan da ayrıldım. 4,5-5 sene çalıştım orada da. Ondan sonra da paydos dedim. 60 yaşında bıraktım işi. Piknik yapmak için Alemdar İlkokulu'nda okurken Gülhane Parkı'nın bahçelerine giderdik. Sarayın bahçelerine giderdik. Sonra Yedikule'ye geldikten sonra Yedikule'de piknik olarak Florya'ya giderdik. Önce kara trenle, sonra elektrikli trenlerle giderdik. Rahmetli babam bizi Florya'da indirirdi. Havuzlu bahçe vardı meşhur, su akardı falan. Oradan da Güneş sineması, Güneş plajının olduğu yerde denize girerdik. Babam çekmeceye gider et alırdı, kızartırdı. En güzel eğlencemiz de pazar günleri oydu bizim. Onun haricinde tabii diğer günler okulla ilgili, onların da iş hayatıyla ilgili. Yani piknik yerimiz olarak, lüks olarak Florya'ya giderdik. Gençlik hayatımız bizim futbol olarak geçti, top olarak geçti. İşte 14 yaşındaydım, 14 veya 15 yaşındaydım. Yedikule Gençlik Spor Kulübü, eski Yedikule Emniyet'ti. Biz başladığımız zaman Yedikule Emniyet'ti. Orada topa başladım. Orada 4 sene top oynadım, futbol oynadım. Oradan Bakırköy Kulübü'ne geçtim, transfer yaptım. Bakırköy Kulübü'nden sonra da askere gittim, Bakırköy'den askere gittim. Askerden geldikten sonra Taksim'de kaldım bir müddet ama çok az bir süre kaldım Taksim Spor Kulübü'nde. Gidip gelmek, onların antrenmanlarına gidip gelmek zor oluyordu. Bir de iş hayatı başladı daha doğrusu. İş hayatı başladıktan sonra top biraz zor oldu. Fakat müessese takımlarında, okul, iş yerinde, müessese takımlarında falan top oynadık. Öyle geçti yani. 10 sene kadar, 10 seneden fazla, 15 sene kadar top oynadık yani. Şimdiki o zaman tabii biraz da fakirlik de vardı. Fakirlik de olduğu için esnaf Yedikule esnafıydı. Bizi hepimizi tanırlardı. Hepimizi bilirlerdi. Gittiğimiz zaman az çok kendileri şey yapardı. Ve bayağı da bazıları çoğunlukla para bile almazdı bizden. Yani gençlik yıllarımızda, çocukluk yıllarımızda, talebe olduğumuz zamanlarda. Allah hepsinden razı olsun. Rahmet diliyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Yani fakat askerden sonra da yani iş hayatına başladıktan sonra da genel olarak bir sefa lokantamız vardır Yedikule'de. Ona giderdik. Arkadaşlarla toplanırdık. Ayda bir kere falan giderdik. Eğlenirdik. Hatta bizim Yedikule hamamımız vardır. Meşhurdur o. Biz oraya giderdik. Yedikule Spor Kulübü'nde top oynarken sahaya gitmek için hamamda soyunurduk. Antrenmanlardan sonra gelir hamamda yıkanır ve giyinirdik. Öyle de bir olayımız vardı bizim. Eğlencemiz vardı. Yani güzel bir gençlik, çocukluk yıllarımız oldu Yedikule'de. Ben hep ararım, özlerim onları yani. Hala meşhur, şu anda hala. Yani hemen hemen ayakta kalan tek şeydi. Rahmetli ismini, oğlunun ismi Arif abi diye, babası neydi? Süleyman amca. Süleyman amca vardı meşhur. O da öyle yani kıyakçıdır, şey yapar. Allah rahmet eylesin. O zaman giderdik. Tabii şimdiki durumlar, tabii gazinolara gitmek artık çok zor. Alışveriş dediğimiz zaman o zaman Beyoğlu'na giderdik. Yani giyim almak için. Çocukluk yıllarımızda annem babam bizi Mahmut Paşa'ya götürürdü. Yani çocukluk yıllarımızda öyle giderdik. Sonra kendi paramızı kazanmaya başladıktan sonra Beyoğlu'nda genel olarak Fitaş Pasajı'nın içinden
gazino mağazalardan alışveriş ederdik. Çok da memnun. Orada Vakko'dan da alırdık. Galeri Edip vardı, ondan alırdık. Aklıma gelenleri söylüyorum. Oraya giderdik. Sinemalara zaten oralara giderdik. Bir sürü sinema vardı. Yeni Melek olsun, Emek olsun, Fitaş olsun, Dünya Sineması olsun. Aklıma gelenleri söylüyorum tabii. Neydi? Rüya Sineması mı vardı? Vardı yani. Tiyatroya falan hep oralara giderdik yani. Ve o zaman bizim en gelişmiş bölgemiz diye, yani eğlence merkezimiz diye söylüyorum. Oraya giderdik. Şimdi 4-5 senedir Beyoğlu'na çıktığımız yok. Bu rezaletlerden sonra. Yedikule'deyken o zaman bostanlar vardı. Yedikule bostanlarını herkes bilir. Biz marulları falan göbeğini yerdik. Rahmetli kızardı. Adını hatırlarsam söyleyeceğim size. Ya oğlum hepsini yiyin derdi. Göbeğini yiyip öbürlerini atmayın derdi marul tarlalarında. Marul çok övüyor. Alışverişimizi şeyden yapardık. At arabaları gelirdi. At arabalarından bütün sebzeler içindeydi. Herkes kapısının önüne gelen oradan alışverişini eder, evine girerdi. Parasını verirdi, alırdı. Yani öyle market alışverişi, bilmem ne alışverişi yoktu. Onu, yani şeker ekmek ihtiyacını hissediyorsan bakkaldan alırdın. Meyve ihtiyacını, sebze ihtiyacını şeyini arabalardan alırdın. Onlardan alırdık. Öyle markete falan gittiğimiz yok. Ekmeğimizi fırından gider alırdık. Böyleydi yani. Yani bir sıkıntımız olmazdı hiç. Çok büyük alışveriş olacağız. Yani çok nadiren de cumartesi günleri Samatya Pazarı kurulurdu şeyde. Oraya giderdik. Annem götürürdü bizi. Bazen söylenirdik bizi götürme, kardeşimi götür, onu götür diye. Şey yapardık yani. Aynı bakkal var ama tabii çok farklı bakkallar. Değişti. Şimdi Yedikule'de gördüğüm kadarıyla BİM var, Şok var, bir sürü market var. Yani onlar var yani. Çocuklar, şimdiki duran onun babası vardı. Mehmet miydi? Mehmet'ti galiba aklımda kaldıysa. O vardı. Onun da babasından kalmaydı. Onun babası da yani şimdikinin dedesini tanırım. Yani öyle düşünün. Onlardan alışveriş edildi. Bakkal alışverişimizi falan oradan aldık. Torun devam ediyor şimdi. Ama ismi galiba Hepşen galiba. Ben isim pek hatırlamadım. Bakkalın ismini hatırlamıyorum. Yani bakkal ismini hatırlamıyorum. Ama şey falan hatırlıyorum, sakallı. İşte hepsi vardı. Dediğim gibi meyve satanlar vardı, sebze satanlar vardı. Hep at arabalarıyla gelirlerdi. Bostandan getirirlerdi. Bostandan getir. Halden alanlarda mesela kafasına şey koyup, tezgah koyup kafasında bizim meşhur bir leonumuz vardı. Halden alırdı, Eminönü'ndeki halden alır, kafasına koyardı, çıplak ayakla Yedikule'ye kadar gelirdi. Almazsınıza hıyara bak, hıyara bak diye şey yapardı, hıyar satardı, salatalık satardı, öyle diyeyim size kibarcası. Onu söyleyeyim. Onu satarlardı. Öyle geçinir yani şeyde. Çok tatlı bir adam da, toprağı bol olsun. Hepsi almazsınız da suyu yok, suyu çekilmiş limon derdi, susuz limon derdi. Yani öyle güzel esprilerle mal satardı. Yani hıyara bak, hıyara bak dediği zaman bile millet gayri ihtiyarı neye bakacak derdi. Tepesinde salatalıklar vardı yani. Böyle tatlı bir adamdı yani. Allah toprağı bol olsun diye. Yoğurtçular gelirdi ama biz alışverişimizi şu anda bile açık olan, en eski 1924'ten beri açık olan şey var. Nasıl diyeyim ona, dükkan ismi diyeyim de şey değil. Yani helva satar, yoğurt satar, bir sürü şey satar. Öyle tür kışlık yoğurt satar, yazın yazlık yoğurt satar. Yuvarlak olanları kışın satardı. Yazın tepsi yoğurdu satardık. Hatta kaymaklı kısmından ver derdik. Ondan sonra oğlu da geçenlerde vefat etti. İhsan abi vardı bizden büyük. Yani ondan yoğurt ihtiyacımızı, helva ihtiyacımızı onlardan alırdık yani. Hala açık şu anda. Yedikule'de açık şu anda. Tam nasıl diyeyim size, BİM'in karşısında şu anda, BİM'in hizasında diyeyim. Orada çok eskidir. Şimdi orada yeğenim çalışıyor, bir şey çalışıyor.
24 evi de yukarıda yani. Hemen dükkanın üstünde evi vardı yani. Okumuş bir abimizdi yani. Hala açık dükkan. Ben hala oradan geçerken Şam tatlı alırım. Çok güzeldir o Şam tatlısı onun. Ondan sonra Şam tatlı, baklava falan da satar yani böyle. Yoğurt, helva, yazlık helva, kışlık helva. Onları satarlardı. Oradan alışverişimizi yapardık yani o ihtiyaçlarımızı. İlk geldiğimiz sene tramvay vardı. Tramvayla gider gelirdik. Talebe 3 kuruştu. Tam 15 kuruştu büyüklere talebe. Önde kırmızı, arkada da yeşil vagon vardı. Kırmızı onu çekerdi. Yedikule'de son durağa gelirdi. Ondan sonra tek bir hatta girerdi. Bu tarafa gelirdi. Yeşili iterlerdi, dönerdi. Onu bağlardı, öyle dönüşünü yapardı. Onunla ve trenle yapardık. Trenle filan babam rahmetli işe giderken sabah ilk trenle giderdi. Trenle giderdi, tramvayla da gider. Biz okula bazen tramvayla giderdik. Yani ilkokul 1. sınıfa giderken. O zaman 3 kuruştu hatırlarım. Paso çok önemliydi çünkü. Şu günkünün aynısı. Onu değiştirmediler. Onu değiştirmediler. Yani bazı değişiklikleri yaptılar ama hep aynıydı. Hiç değişiklik görmedim. Ben hatta geçen gün baktım o bağlantıyı yapacakları yere. Baktım merdivenler aynı, şeyler aynı. İstasyon ayrı. Değişiklik, Yedikule istasyonunda değişiklik yok. Öyle söyleyeyim size. Samatya'da da yok gördüğüm kadarıyla da yok. Şimdi gerçi ona Koca Mustafa Paşa diyorlar ama Samatya'dır orası. Değişen bir şey yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim evimizin oturduğu karşımızda Devlet Demiryolları'nın lojmanları vardı. Her aile yani çalışanların oradaydı. İstasyon şefi Kamuran Bey vardı. Orada oturdu. Lemi Bey vardı. Orada oturdu. İsimleri o aklıma gelenleri söylüyorum. Orada çalışırlardı. Saat mesela onların düdüğü bizim saatimizde. Öyle söyleyeyim. Çünkü yani hepimizin kolunda saat yoktu o zamanlar. 8'de düdük çalar işbaşı. 12'de düdük çalar yemek paydosu. 1'de iş çalar işbaşı. 5 mi çalar, 6 mı çalar onu hatırlamıyorum. Paydos. O düdükle biz okula da giderdik. İşimize de gider. Herkes o düdükle hemen hemen askerdeki düdük gibi o düdükle hareket ederdik yani. Bayağı güzeldi. 12 sıralarında işte yemek paydosu olduğu zaman istasyonun tam karşısında rahmetli Saadettin abinin kahvesi vardı. Herkes oraya gelir, çayını içer, kahvesini içer, tavlasını oynar, oyununu oynar. Öyle çok güzel bir neşeliydi. Benim de orası ilk kahvemdir. İlk çıktığım yani çocukluktan çıkıp ilk çıktığım şeydir. Gazetemi hep orada okurdum. Oradan sonra da Yedikule Spor Kulübü, Yedikule Emniyet Spor Kulübü'ne giderdim. Yani oradan oraya geçtik. Şu anda da açık gibime geliyor orası yani o kahveye giderdik yani. Yani işçilerin hepsi hemen hemen Yedikule'de otururlardı. Yedikule dediğim gibi o zaman zengin bir semtti. Yani Gazlıçeşme'nin deri fabrikacıları, iş sahipleri falan. Fatih bölgesi, orası bayağı zengin bir bölgeydi. Kulüp bile o zaman da Yedikule Spor Kulübü'nde bile o zaman hep idarecileri bilmem hep paralı insanlar, zengin insanlardı. Şimdi kulüp neredeyse kapanmak üzere. Nail amcanın deposu sizin bakkalın tam karşısında. Orası odun deposuydu. Bizim kışın odunlarımızı aldığımız yerde, odun ve kömür aldığımız yerde. Sonra orası Nail Bey apartmanı oldu. Apartman yaptılar. Şimdi de yıkıldı, park oldu orası. Oradan şey yapardık, odun deposu falan. Yedikule'de bütün ihtiyaçlarını karşılardın kızım. Yani dışarıya gidip de şunu alayım, bunu alayım de. Giyim mağazaları bile hafif ufak da olsa vardı yani. Şey olarak vardı. Ancak 70'ten sonra falan Beyoğlu'na falan gitmeye başladık. Alışverişe. Ya Mahmut Paşa'ya giderdik ya Yedikule'nin içinde ayakkabıcısından tut gömlek satanına kadar, terzisine kadar her şeyi vardı yani. Kaç tane ısmarlama elbise diken terzilerimiz vardı. İsmail abi vardı, Zeki abi vardı. Allah rahmet eylesin hepsine. Geçmiş olsun diyelim. Yani hiçbir ihtiyacımızı şey yapmazdık, karşılama yani ihtiyaç hissetmezdik başka bir tarafa. Aksaray'a gidip de alışveriş yapalım diye düşünmezdik. Tabii ben mesela çalışana kadar yani çalışan 80 sene 2000 senesine kadar hep ısmarlama giyinirdim. İşim icabı da kravat takıp
kravat takıp takım elbise ya da spor, yani kravatlı ve her gün tıraş olurduk. Mecburen giyimimize haddinden fazla dikkat ederdik. O bakımdan bayağı güzel terziler vardı, kaliteli ustalar vardı. Yani böyle güzel şeyler vardı. Şimdi giydiğimiz bana çuval gibi geliyor açıkçası. Yani hazırın bana bir özelliği yok yani. Yedikule Hisarı hep yıkıktı. Öyle diyeyim sana. Yani iç kalenin haricinde hep yıkıktı. İç kale, şimdi restore ne kadar ederlerse etsinler aynı. Değişen bir şey yok. Biz ilkokula giderken bizi oraya gezmeye götürürlerdi. Yani sınıf arkadaşlarımızla el ele tutuşur. Bu anlatırlardı. Genç Osman'ın, Cem'in boğulduğu oda. Onları gezer, gördük, surları gezerdik. Fakat ondan sonraki Topkapı'ya kadar olan bölgeler hep yıkıktı ve tarlaydı. Önleri tarlaydı, marul tarlalarıydı. Hatta marul yemek için orada gazino yaparlardı diyeyim. Gazino değil de yani gelir marul alırlar, marul yerlerdi falan. Öyle bir eğlence yeri vardı. O marul tarlalarından haricinde tarlalar vardı. O güzel şeker havuçları vardır böyle. Biz onları böyle, adam demetler onu, havuzun kenarına koyar, yıkardı. Hepsinin büyük havuzu vardı. Onları yıkardı, biz onları çalardık. Ondan sonra bizi kovalardı. Ulan derdi, bari adam gibi çalın derdi. Yani hepsini almayın derdi bilen. Öyle bir arakçılık olayımız çok vardı çocukluğumuzda. En büyük zevkimiz oydu. Çok da kafamız yarılmıştır yani, taş atılır, bilmem ne atılır. İncir ağaçlarının tepelerinde, dut ağaçlarının tepelerinde. Çünkü bütün ağaçlar vardı. O Arnavut şeyler, Rum bahçıvanlar. Böyle bir muhabbetimiz olurdu. Sonra büyüdükten sonra tabii hala konuşurduk böyle. Olan derdi, bahçemizde amma arakçılık yapardınız. Sizin yüzünüzden ne zarar ederdik. Yani biz girdiğimiz zaman çekirge sürüsü gibi bütün arkadaşlar girerdik. Hepsini o şeker avuçları hep aklımdadır mesela. O tarlalar çok önemlidir yani. Şimdi kalmadı hiçbir. Ticaret atölyeleri normaldi. Yani iş hayatıydı. Dediğim gibi sabah 8 düdükle işe başlarlardı bütün işçiler. Görürdük, bakardık böyle, vagonları tamir ederlerdi, bilmem ne yaparlardı. Yani tabii biz çocuk olduğumuz için o işçilerin şeyini pek yani ne kadar bir şeyini çıkaramıyorduk yani. Büyük, bir de bizden hepsi büyüktü. Yani şimdi yaşasaydılar, yani tahmin ediyorum herhalde 100 yaşını geçmişlerdi. Babamdan büyüktüler. Tabii canım, Yedikule'nin zenginlik kaynağıydı. O kurdele fabrikası vardı Yedikule'de, gazhane vardı. Gazhane vardır. Ondan sonra bakayım, İmrahor'un alt tarafında konfeksiyon mu diyeyim, çorap fabrikası vardı. Yani iş hayatı vardı. Orada vardı. Başka nerede iş atölyeleri? Başka hatırlayamam. Sabun fabrikası Bakkal'ın sokağındaydı. Ama fazla küçüktür orası, fazla büyük değildir. Sabun fabrikası vardı. Yani iş de vardı. Öyle söyleyeyim sana yani. Çalışan insanlar vardı. Tabii bilhassa cer atölyesi, Gazlıçeşme'nin çoğu hepsi Yedikule'de otururdu. Yani öyle yani çalışıyor. Hepsi paralı insanlardı. Hepsi yani sonradan Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt'a falan taşınmaya başladıktan sonra zaten, bir de zaten fabrikalar, Gazlıçeşme kalktıktan sonra Yedikule'ye gitti. Yani Yedikule'nin fazla bir ekaliyet gitti, onlar gitti. Hep giden insanlar kültürlü insanlardı. Olgun insanlardı, yetişkin insanlardı. Çok sevdiğimiz abilerimizdi, öyle söyleyeyim. Fakat ondan sonra gelen zaten Yedikule'likten çıktı, yani adı var. Korkunç fark var. Korkunç fark var. Şimdi Yedikule'de oturduğumuz evler genel olarak, Yedikule'de zaten bir evde oturduk. O da giriş katıydı, yani böyleydi. 2 odalı bir yerde. Ondan sonra fazla bir özelliği olmuyor ama bahçe olayı vardı. Bahçedeydik. Ondan sonra Samatya'da oturduğumuz zaman 3 oda hol vardı. Normal bir mutfak falan vardı. Yani banyosu vardı ama banyoda
kazan yoktu. Misal olarak söylüyorum. Yıkanmak için şey yoktu. O en normali orada. Fındıkzade'de ya da Taşkasap dediğimiz yere gittiğimiz zaman o da aynısı. Eski İstanbul evleri, öyle söyleyeyim sana. Ama oraya öbür tarafa gittiğimiz zaman dolabından tut kapısına kadar, apartman görevlisine kadar, ne bileyim seramiğinden tut bilmem nesi kadar çok farklı 100 metrekare bir yere gittik. Yani şey yaptığın şey. Bakırköy'deki evimiz küçüktü. 70 metrekareydi. 2 oda bir salondu. Öyleydi yani. Çok farklıydı yani. Mukayese etmez yani. 2 yere gitti. O Yedikule o zaman o konuda korkunçtu. Çok güzeldi. Suadiye'deki evimde bir benim katım, bir üst katım varsa vardır. Yani öyle fazla bir komşuluk yoktur. Yani ayrıdır. Yedikule'de kimin nerede oturduğunu bilirdik. Ahmet şurada oturuyordu, sokağın ismi nerede oturdu bilirdik. Herkesi tanırdık. Herkes de bizi tanırdı. Yani biraz da Yedikule'de popüler olduğu için de herkes de takip ederdi. Yani maçlarımıza hepsi gelirdi. Arabalarla gelirdi, bilmem nelerle gelirdi. Yani o çok farklı. O da onunla farklı. Yani evi mukayese ettiğin zaman nasıl? O da onun kadar farklı yani. Farklı yani. Aklıma bile yani Fatih bölgesini aklıma getirmem. Yani Fatih bölgesinin hiçbirinin aklıma getirmem yani. Yani Allah mecbur etmesin, o ayrı bir konu ama hiç aklıma getirmem yani. Yani Allah mecbur etmesin, o ayrı bir olay yani. Arkadaşlarımı, en çok arkadaşlarımı özlüyorum. Bir de bazı şeyler vardı, Pauli vardı. Pauli vardı. Profiterol yeme, cebimizde 50 kuruş olduğu zaman doğru profiterol yeme, o zaman öyleydi. 63'te gitti o, Yunanistan'a gitti. En çok onu özlerim. Mesela Yedikule'deki esnaf olarak. Yani çok yani lokantalarda dediğim gibi var ama o bir değişikti. Yani böyle gelirdik, cebimizde fazla bir para olmasa kaç para varsa ver derdi. Profiterolü yerdi. Profiterolün tadı herkes yapamaz. Çok tatlı bir adamdı. Toprağı bol olsun. Yedikule'yi, eski Yedikule'yi özlüyorum. Şu andakini aklıma bile getirmem. Geliyorum. Aklıma geliyorum. Kulübe giriyorum. Arkadaşlarımı görüyorum. Çıkıp gidiyorum. Etrafıma bile bakmıyorum. Tahmin etmiyorum. Tahmin etmiyorum. Yani eski hazı hiçbir zaman hiçbir şeyde bulamazsın. Yediğin yemekte bile bulamazsın. Her şey çok değişti çünkü. Siz bile şu yaşınızda bile çok farklı şeyler vardı. Bizim zamanımızda her şey tabiiydi. Tarladan alırdık, marulun göbeğini yerdik. Salatayı bilmem ne alırdık, inciri şeyinden yerdik. Yani böyle bir şeydi. Şimdi İstanbul tabii çok farklı şeyler. Yani öyle farklı şeyleri konuşuyoruz ki. O zamanki İstanbul'la bu zamanki İstanbul çok farklı şeyler. Çok farklı şeyler. Yani hiç bir özelliği olmayan yani. Eğer adada yerim olmaz, gitmek olmaması 50 kere gitmiştim İstanbul'dan. Ne diyeyim sana? Çocukluğumu desem değil. Arkadaşlarımın gırgır muhabbetini hatırlıyorum. Çünkü çok muhabbet ederdik. Gecelere kadar muhabbet ederdik. Yani eğlencemiz çoktu. Bir hamama girerdik. Hamam eğlencesi bambaşkaydı. Top oynardık, birbirimizle vakit geçerdi. Ya arkadaşlarımı özlüyorum. Öyle diyeyim sana. Yani başka bir şeyini özlemiyorum. Yani o grubu bulsam her gün gelirim. Her gün bir dakika ayrılmam yani. Hepsi dağıldı. Çoğu vefat etti. Yani her dakika eğlenceydi çünkü. Her dakika bir olay vardı. Her dakika birbirimize ya olay dediğim kavga değil. Eğlence, sinirlenirdik, ederdik, şey yapardık falan ama onun eğlencesi bambaşkaydı yani. Akşama kadar gülerdik. Akşama kadar, yani boş iş saatinde ben Bakırköy'de oturuyordum. İş yerim Beşiktaş'taydı. Beşiktaş'tan Sirkeci'den trene binerdim. Yedikule'de inerdim. Gelirdim, takılırdım. Saat 6-6.30'da gelirdim. Gece 12'ye kadar. O eğlencesi, gırgırı, oyun oynamanızı bilmem nesi. Son tren 1.13'tü. Hiç unutmam. Yedikule'ye koşarak giderdik. Son trene binerdik. Bakırköy'e giderdim. Eve giderdim. 2'de yatardım.
Her zaman öyle. Eğlencemiz çoktu yani. Korkunç iyiydi. Hiç kimse kimsenin kimse kimsenin ailesiyle ilgilenmezdi. Kimse kimsenin kötülüğüne şey yapmazdı. Yani eğlencesinin haricinde herkes birbirine gayet insani davranırdı. Yani şey olduğu zaman da mesela bir arkadaşımız vardı. Biz talebeyken olduğumuz zaman bizde fazla bir para olmazdı. Onda vardı. O hep paylaşırdı bizimle. Yani yeme, masrafı filan. Yani elinden geldiği kadar paylaşırdı yani. Yani böyle de bir arkadaşlık vardı yani. Çocuk arkadaşlarımı hatırlatıyor. Başka hiçbir şey hatırlatmıyor. Başka hiçbir şey hatırlatmıyor. Yani gönül işi falan yok yani. Yedikule'de öyle bir şey yok yani. Kimse kimin kız arkadaşı bilmem nesi var. Kimse kimseyle ilgilenmez. Zaten Yedikule'de kız arkadaşı olan genel olarak Bakırköy'e giderdi. Kimse kimseyi görmezdi yani. Yani Bakırköy dinlenme yeriydi bizim. O bakımdan Bakırköy Lisesi'nde de okurken de öyleydi. Şey olarak da böyle yani. Siz hemen hemen her şeyi sordunuz da yani şu anda benim de aklıma fazla gelmiyor. Yani Yedikule'nin tabii Yedikule'den çıkalı epey oldu. Yani aklımıza gelmeyen şeyler oldu ama en güzeli arkadaşlarım. Çocukluk arkadaşlarım, ilkokul arkadaşlarım. Yani çoğunlukla ortaokulda da beraber okuduk. Çünkü küme küme gidiyorduk. Oradan da liseye gidiyorduk falan. Onları hatırlıyorum. Onun haricinde marul tarlalarını hatırlıyorum. Şimdi hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Yani öyle gideyim de marul yiyeyim falan. Hatta şöyle bir anımı anlatayım size. Bir gün 7 kilo marulu 7 kilo marul diye satıcı arabada böyle Yedikule'de değil ama başka yerde satıyor. Bakırköy'de mi? Ya da başka bir yerde şu anda çıkaramıyorum. Ne marulu bu dedim. 7 kilo marulu dedi. Ulan dedim Yedikule'de tarla kalmadı. 7 kilo marulu nasıl satıyorsun? Nereden satıyorsun dedi. Abi de ya çaktırma dedi. Bu İzmir'den geliyor dedi. İzmir'den satıyorum dedi. 7 kilo marulun meşhur kalmış o zaman. Öyle dedi. Güldüm yani. Öyle de bir anım oldu yani. Şu anda 4 tanesi sağ. Yani sonradan olanlar var ama benim zamanımda olanlardan var. Şeref arkadaşım var. Ahmet arkadaşım var. Bunlar hep özel iyi yerlerde arkadaşlarım. Rafet diye bir arkadaşım var. Şu anda yatalak. O var yaşayan. Ondan sonra başka çocukluk arkadaşlarından şu anda yok yani. Çoğu Avustralya'ya gitti, Almanya'ya gitti. Çoğunlukla yurt dışına gitti. Onlar yani ismi fazla artık gelmiyor, unutuyorsun. Çoğu da vefat ettiği için yaş belli. Onun için fazla şey yapamıyorum. Yani isim istesen çok veririm ama bana hitap eden çocukluk arkadaşlar fazla kalmadı yani öyle söyleyeyim. Ben hiç kesmedim. Yani iş hayatında da kesmedim, emeklilikte de kesmedim. Bakırköy'e gittim dediğim gibi anlattım kesmedim. Yani hatta hanım bile bazen şey yapar ya gene Yedikule'ye mi gidiyorsun diye takılır yani böyle. Evden çıktığım zaman başka bir yer düşünmüyorum. Ya Bakırköy'e gidiyorum ya Yedikule'ye gidiyorum. Bakırköy'de bizim lisenin derneği var. Bazen oraya gidiyoruz. O işte denk gelirse arkadaşlarımız. Orası da dağıldı mesela. Hepsi İstanbul o kadar büyüdü ki çoğunlukla Beylikdüzü'nde, Silivri'de falan oturuyorlar. Yani orası da dağıldı. Yani orada da tat yok yani. İstanbul'un tadı yok. Öyle diyeyim ben size yani. Bir küçük yer gibi değil yani.